Herkese merhaba. Bugün çok yakında hissetmeye başlayacağımız ekonomideki değişimin hiçbir yerde anlatılmayan ve en önemli noktalarını belirtip yeni yılda ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Bazı verilere baktığımız zaman zaten otomobil piyasasında meydana gelecek güçlü bir daralmanın ayak seslerinin geldiğini görüyoruz. Örneğin Otomobil Distribütörleri Derneği verilerine baktığımızda geçen yıla göre araç satışlarındaki daralma %10'a ulaşmış durumda. Önümüzdeki haftalarda araç piyasasındaki bu daralma artarak devam mı edecek yoksa seçim ekonomisi devreye girip fiyatlar tüm hızıyla yükselecek mi? Birazdan bu sorulara net cevaplar vereceğiz. Bu çalışmamızda konuyu elimizden geldiği kadar detaylandırmadan öz olarak anlatmaya özen gösterdik. Araba piyasasında fiyatı belirleyen dinamikleri birçok videomuzda dile getirmiştik. İsteyen izleyicilerimiz yukarıdaki linkten bu videolara ulaşabilirler. Hemen şunu hatırlatalım. Araba videoları yapan birçok YouTube kanalı araç fiyatlarının ne olacağına dair yorumlar yapıyor. Ancak piyasayla ilişkileri olan bir ekonomist değilseniz bunu doğru bir şekilde öngörme imkanınız bulunmamakta. Nedeni basit. Bu analizi doğru yapabilmek için ekonomideki gidişatı doğru bir şekilde anlamalı ve bunu araba piyasasına bağlamalısınız. Bu açıdan tarafsız ve doğru tespitlerde bulunarak izleyicilerine araç piyasası hakkında yorumda bulunan tek ekonomi kanalıyız. Kanalımızı uzun zamandır takip edenler zaten farkındalar. Yeni abonelerimiz çok hızlı artıyor ve onlar için kısaca dile getirelim. Araba piyasası analizlerimizdeki başarımız ispatlıdır. Kanalımızdaki hiçbir video ve analiz bugüne kadar silinmedi. Ekonomi Bilen Kız kanalı olarak 2021 Şubat ayında yayına başladığımız tarihten itibaren ikinci el araba fiyatlarının yükseleceğini öngörüp süreç hakkında izleyicilerimizi güncel tuttuk. 2021 yaz ayında araba fiyatları 3 kat artacak dediğimizde birçok izleyici o kadar da değil dedi ama zaman bizi doğru çıkardı. Araba fiyatlarındaki artışlar 3 katı çok aştı. Bu süreçte kanalımızı izleyip analizlerimizi anlayabilenler kazandı, sunduğumuz bilgiyi hafife alanlar ise kaybettiler. Evet, bu kısa girişin ardından şimdi esas konumuza dönelim. Pandemiden sonraki dönemde ülkemiz ekonomisi muazzam büyüdü. İnanılmaz bir şekilde ne alırsanız kazandığınız bir ortam oluştu. Hisse, dolar, altın, ev, araba ne alırsanız alın fiyatı sürekli yükseldi. Bu süreçte nakitte kalmayanlar birikimlerinin değerini koruyabildiler. Sabit ücretliler ve birikimlerini lirada tutarak değerlendirenler en büyük zarara uğradı. Biz de paylaştığımız analizlerimizde yakından takip ettiğimiz bu süreci sizlerle paylaştık. Ancak ne yazık ki hiçbir şey sürekli ve tam gaz gidemez. Sürekli koşamayız. Arabamızı sürekli 8000 devirde kullanamayız. Bir yerde durup mola vermek gerekir. İşte ekonomiler de böyledir ve Türkiye ekonomisi şu anda mola veriyor. Birçok piyasa bu süreçten etkilenecek. Geçmiş 2 yılda ne alırsak artıyordu ancak bundan sonra ne alırsak artmayabilir. Önümüzdeki haftalarda bu ekonomik durgunluk daha da hissedilir hale gelecek. Ticaret yapan geniş kitleler bu durgunluğa yakalanacak ve ödemelerde sıkışmalar başlayacak. Böyle bir durumda esnaf için en önemli şey ödemeleri atlatmak olduğu için arabalar hemen nakite çevrilmeye çalışılır. Bu şekilde ikinci el araç stoğunda kayda değer bir artış beklentimiz var. Son 2 yılda fiyatlar yükselecek beklentisiyle herkes bir şekilde araba almaya çalıştı ve fiyat artışı sürekli hale geldi. Ancak nedenlerini az sonra anlatacağımız şekilde ekonomik durgunluk ortamlarında doğal olarak satıcılar artar ve alıcılar azalır. Böylece fiyatlar aşağı yönlü baskılanır. Ekonomik durgunluk ne kadar istenmedik bir durum olsa da ne yazık ki bozulan ekonomik parametreleri dengeye getirmek için gerekli. Kanal takipçilerimiz hatırlar. Birkaç ay önce yaptığımız yayınlarda enflasyon ve fiyat artış sarmalının kendi kendini beslemesinin çok tehlikeli bir durum olduğunu ve günün birinde bu sarmalın kırılması için ciddi bir ekonomik bedel ödenmesi gerektiğinin altını çizmiştik. İşte o zaman geldi. Lira son 2 yılda muazzam değer kaybetse de ülkemizin dış ticaret açığı dengeye gelmiyordu. Beklediğimiz ekonomik durgunlukla birlikte ithalatın azalması dış ticaret açığını düşüren doğrudan bir neden olacak. Böylece dış ticaret açığının ciddi oranda kapanacağını düşünüyoruz. Dış ticaret açığının kapanması ile dolar kuru kontrol altına alınabilecek ve enflasyonda düşüş süreci artarak devam edecektir. Dolar kurunun kontrol altına alınması zaten sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artmasını engelleyecek yegane bir neden.
Dolar videomuzda detaylı olarak anlatmıştık. Önümüzdeki haftalarda ülkemizde enflasyon düşecek. Eğer beklenmedik bir gelişme olmazsa 2023 ilk çeyrekte enflasyonun %12-20 aralığında bir değerde düşeceğini bekliyoruz. Kur bu seviyelerde gezinirse enflasyonun %15 düşmesi liranın %15 değerlendirmesini gerektirir. Sonuçta dış ticaret açığının azalması ve enflasyondaki düşüş lirayı değerlendirecek ve bu da sıfır ve oradan da ikinci el araç fiyatlarını düşürecek bir neden. Ancak burada ikinci el araç fiyatlarının düşmesini engelleyecek bazı nedenler var ve şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Bunlardan ilk ve en önemlisi sıfır araçların aşırı pahalı hale gelmesi. Sıfır araç almaya gücü yetmeyen vatandaş doğal olarak ikinci el piyasasına yönelecek ve burada bir talep oluşturacaktır. İkinci neden önümüzde bir seçim olması. 2023 seçim yılı ve ekonomi yönetimi özellikle geniş kitlelerin araba almasını sağlamak için bazı girişimler yapacak ve piyasayı canlı tutmaya çalışacaktır. Üçüncü en önemli neden ise ülkemizde yüzlerce kişinin iş veya ek iş olarak ayaklı galericilik yapması. Bu kişiler piyasadaki ucuz arabaları toplayarak piyasanın düşmesini engelliyor. Evet, konuyu toparlarsak, önümüzdeki haftalarda ikinci el piyasasında araç fiyatlarında bir gerileme bekliyoruz. Ancak piyasanın canlı kalmasını sağlayacak nedenler de bulunmakta. Bu nedenlerden çift haneli düşüşler olsa da fiyatların hızlıca toparlanmasını sağlayacak dinamikler mevcut. Burası çok önemli. Dolayısıyla istediğiniz araba gözünüzü kestirdiğiniz bir fiyat arasına gerilerse bunu değerlendirmek vatandaşın yararına olabilir. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir yerde olmayan analizlerle yeniden görüşmek üzere.